Her fırsatta dikkatin en az zeka kadar önemli olduğunu, hatta zekanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyorum. Dikkat soruları bazen sizi aşırı derecede zorlayabilir. Bunun amacı zora alıştırarak daha kolay sorularda artık hiç güçlük çekmemenizdir. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi, sizin alternatif çözümlerinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Cemşit bilgisayarına aşağıdaki yazıyı yazmış. Cemşit'in klavyesinde bir tuş basmıyor. Hangi tuş? Bugün tuhaf bir gün. Yani her şey ters gitti. Sabah saat 3'te uyandım. Aslında gece yarısı desek daha iyi. Telefonla oynadım durdum. 2 saat oyunun yeni can vermesini bekledim. O kadar çok zaman geçmiş ki saat 11 gibi uyuyakaldım. Saat 12'de uyandım. Okula da gidemedim. Doğru cevap 2. Cemşit 1 ve 3 rakamlarını rakam olarak yazarken 2'yi yazı olarak yazmış. Eğer doğru cevap verdiyseniz dikkatli birisiniz. Üstelik dikkatinizi aynı anda farklı yönlerde genişleterek kullanıyorsunuz. Birçok kimse bu yazıda bir harf hatası arar. Bu normaldir ama siz aynı zamanda bir farklılık aradınız ve doğru cevaba ulaştınız. Eğer cevap veremediyseniz çok yönlü düşünemiyor ve dikkatinizi sadece bir anda bir şey bulmak için kullanıyorsunuz. Ancak bu bazı önemli şeyleri gözden kaçırmanıza neden oluyor. Daha çok çaba gösterin. Bu topları birbirinden ayırmak için 2 kare çizin. İşte bu şekilde. Eğer doğru sonuca ulaştıysanız görsel zekanız iyi durumda. Sorunu bir bütün olarak görüyorsunuz. Zekanızı iyi durumda tutmaya devam edin. Eğer yanlış cevap verdiyseniz görsel zekanız iyi değil. Cevabı zihninizde canlandırarak verdiniz ama onu da yanlış yaptınız. Görsel zeka testleriyle durumunuzu güçlendirin. Cevap veremediyseniz esnek düşünemiyorsunuz. Belki de çapraz duran kare aklınıza gelmedi. Sizi sınırlandıran hayali engelleri yıkın ve düşüncenizi özgür bırakın. Sizin başka bir çözümünüz varsa yorumlarda belirtin. 6 yumurtam vardı. 2'sini kırdım. 2'sini pişirdim. 2'sini yedim. Kaç tane kaldı? Dört yumurtam kaldı. 2 yumurtayı kırıp, pişirip yedim. Doğru cevap verdiyseniz sınırlar dışında düşünebiliyorsunuz. Bir nesnenin birden fazla özelliği olabileceğini, ki burada kırılmış, pişirilmiş ve yenilmiş, hemen düşündünüz ve doğru cevap verdiniz. Zekanız iyi durumda. Eğer yanlış cevap verdiyseniz kırma eylemini yanlışlıkla kırmak olarak aldınız ve yemek için kırmak gerektiğini düşünemediniz. Bir sonraki adımı göremiyorsunuz. Satranç oynamak adım adım düşünme özelliğinizi güçlendirebilir. Dünyanın bazı yerlerinde bugün hala kullanılan ve insanların duvarların arkasını görmesini sağlayan eski bir buluş var. Bu buluş nedir?
Cevap pencere. Başta gizemli gibi duran buluş aslında hemen her yerde görünen bir şey. Eğer doğru cevap verdiyseniz zor sorunlara basit çözümler getiren yetenekli ve zeki birisiniz. Bu özellik herkeste bulunmaz. Amerikalı bilim adamları uzayda tükenmez kalem, yerçekimi yokluğundan yazmayacağı için milyon dolar harcayarak yeni bir tükenmez kalem icat ederler. Rus bilim adamları ise daha pratiktir. Kurşun kalem kullanırlar. Eğer cevap veremediyseniz daha basit düşünün. Geniş ve basit düşünmek zamanla kazanılan bir özelliktir. Daha çok zeka sorusu çözün. Otelde kalan genç bir adam kapı çalınınca kalkar ve kapıyı açar. Karşısında şaşkın bakışlı bir adam durmaktadır. Adam, "Özür dilerim, sanırım odamı karıştırdım," der. Genç adam kapıyı kapatır ve hemen resepsiyonu arayarak otelde bir hırsızın olduğunu söyler. Genç adam neden böyle bir şey yaptı? Hiç kimse kendi odasına kapıyı çalarak girmez. Gelen adam yalan söylüyor. Odasını karıştırmadı. Eğer doğru cevap verdiyseniz kapıyı çalma ayrıntısının tuhaf olduğunu hemen anladınız. Sizde dedektiflik becerisi var. Ayrıntıları görebiliyor ve küçük ipuçlarını değerlendirerek sonucu yakalıyorsunuz. Bu sizin yüksek bir dikkat ve değerlendirme gücünüz olduğunu söylüyor. Zeki birisiniz. Eğer cevap veremediyseniz şöyle bir yol takip etmelisiniz. Tüm soruyu tekrar okuyun ve her adımı teker teker doğrulayın. Neden sorusunu sorun. Adam neden kapıyı çaldı? Eğer farklı bir cevap verdiyseniz yorumlar bölümüne yazın, tartışalım. Zeka sorularının en önemli faydası zihninizi canlı tutmalarıdır. İnsan hayatı genellikle sürekli tekrarlanan şeylerden ibarettir. İşe gidip gelmek, yatmak, kalkmak gibi. Zamanla zihin bu rutine adapte olur ve gerilemeye başlar. Zihninizi rutinden çıkarın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şeye Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.